Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Bununla ilgili enerjilere bakacağız. Yeni yılla ilgili zaten iş, kariyer, eğitim, para konusu ve aşk konusu. Asıl aşk hep diyorum Allah aşkı ama dünyevi boyutta yorum yaparken bu şekilde söylüyoruz, biraz lafın gelişi. Ve bu konularda zaten hani video çekeceğiz genel anlamda sizin için enerjiler nasıl diye. Ama bu videoda zaten tarotu da çoğu kişi öncelikli olarak ilişki konusunda değerlendirdiği için 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Bununla ilgili bakalım kartlarda ne gözükecek, buna bakacağız ve bu videoda ekstra sizin de aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz ve ekstra aşk hayatı ile ilgili size tavsiyeler şeklinde devam edeceğiz. Çok güzel açılım olacak. Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Ben hemen bu doğrultuda niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Tarot öğrenmek isteyenler zaten biliyorsunuzdur. Atölyemize kayıt yaptırabilirler. Ne zaman uygunsanız izleme şansınız söz konusu. Zaten çokça kez video şeklinde, kısa video şeklinde, açıklama şeklinde bilgi paylaştım. Yine Instagram DM mail aracılığıyla atölye ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Zaten öne çıkan storylerde de Instagram'da detaylı bilgi mevcut. Atölyeye kayıt yaptırabileceğiniz, atölyeye kayıt yaptıranlara da tek soru açılımı hediyesi aynı zamanda söz konusu. Astrolojik, numerolojik, mitolojik ve hayatın içindeki olaylar bağlantılı kaynaklarda bulamayacağınız ama benim yüzlerce açılımda gözlemlediğim o kartların başka hangi anlamları söz konusu ve yorumlama şekilleri, bakış açılarıyla birlikte çok dolu dolu işlediğimiz ve böyle ağır ezoterik bilgilerle değil, gerçekten olabildiğince böyle günlük hayat diline indirgeyerek anlatmaya çalıştığım, hem böyle sohbet tadında hem böyle güzel bilgi kalitesinde, seviyesinde, yani o dengeyi kurduğumuz şekilde ilerlediğimiz o hem böyle güzel dil hem de böyle sıkıcı günlük hayat sohbet tadında dil hem de o bilgi aktarma tarafıyla o dengeyi güzel sağladığımız çok güzel bir atölye oldu. Zaten dolu dolu bir atölye. 31 oturumdan oluşuyor. Her ders, her oturum, çoğu oturum 1,5-2 saate yakın sürdü. Ortalama 1 saatten fazla sürdü diyebilirim. Haftada 2 ders şeklinde yapmıştık zaten. Kayıttan izleyebileceğiniz şekilde katılabilir. Yine saygı çerçevesinde tabii ki. Kayıt yaptıranlar dersleri izledikçe de tarotla ilgili kafalarına takılan durum söz konusuysa sorabilirler. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlayacağım. Yine çok güzel şekilde ezana denk geldik. Yine böyle çok mutlu oluyorum. Ezan okunduğu zaman ekstra dua edin denir. Zaten Allah'ı hatırlamak, Allah'a yönelmek. Aslında her zaman zaten her şeyde ve herkeste Allah'ı görmek önemli olan, görebilmek. Böyle videolarda da denk geldikçe özellikle dua kısımlarında çok mutlu oluyorum. Yine kanalımdaki katıl butonuyla da, teşekkür butonuyla da kanala destek olabilirsiniz. Evet, şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla,
kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın ve tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm canlı ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın Allah. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde yaşamalarını sağlasın. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dağ ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Tabii ki yine çok güzel enerjilerin çalıştığı bu güzel desteleri seçtim. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Şöyle yakından da gösteriyorum ki hangisine çekiliyorsanız seçebilirsiniz. Connection, Dating and Compatibility kartları. Connection zaten bağlantı, aradaki o burada da gördüğünüz şekilde belki müzikle, belki enerjisel olarak, belki sanatsal olarak dating, zaten biliyorsunuz artık datingi. İşte görüşme, buluşma, belki bununla ilgili teklifler vesaire. Ve compatibility de burada uyum enerjisi yine diyebilirim, Türkçelerini söylemek gerekirse de.
Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Connection kartını seçenler. Şöyle yapalım ya da şöyle yapalım. Evet. Birinci desteği seçenler. Evet, bu destemi kullanacağım. Şöyle göstereyim. Destelerimi de tanıttığım videom var kanalımda. Aratırsanız bulabilirsiniz. 2022 ya da 2023 yılında çekmiştim diye hatırlıyorum. Destelerimin çoğunu yurt dışından temin ettim. Çünkü Türkiye'de hem kalite açısından hem de çeşitlilik açısından keşke olsa bu arada ama çoğu zaten yurt dışı menşeili olduğu için ve yurt dışında daha çok çeşitli ve daha o grafikleri, yansıttığı semboller, hatta böyle sanat eseri gibi olmalarıyla daha kaliteli olduğu için bu şekilde temin etmiştim. Ama Türkiye'de de inşallah bu şekilde hem kalitesiyle hem böyle içeriğiyle çok güzel desteler üretilir diyeyim. Şimdi evet, birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Şu and this one. Evet. Yani bu kadar olur. Bambaşka desteler ama o kadar doğru orantıda kartlar çıktı ki şimdi anlatacağım. Ve şunu şöyle yapalım. Ya da sen burada dur. Evet. Yine Lenormand destem. Kenarları şu şekilde ışıltılı gold. ...2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınıza kim girebilir? Ve aşk hayatınızla ilgili size tavsiye. Şöyle yapalım. Şuradan da seçeceğim. Aşk hayatınızla ilgili size tavsiye. Ve buradan da aşk hayatınızla ilgili size tavsiye. Bunu nereye koyayım? Şuraya koyayım. Çünkü şuradan da güncel enerjinize bakacağız. Aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz. En son harf de seçeceğiz. Harfler işin biraz daha eğlence kısmı hep diyoruz. Evet, şimdi birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için aşk hayatınızla ilgili güncel enerjinize baktığımda burada belki aşktan çok kariyerinize, daha çok böyle para akışınız, hayatta özellikle kariyer açısından kendinizi nasıl gerçekleştirebilirsiniz?
Bu açılardan böyle kendinizi gerçekleştirmeyle ilgili bir yol izlediğinizi görüyorum. Bir işten ayrılmış olabilirsiniz, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı bir süreçten çıkmış olabilirsiniz burada gördüğüm. Ya da ciddi olmasını beklediğiniz ya da hali hazırda zaten ciddi olan bir ilişki bitmiş olabilir burada gördüğüm. Ve burada sanki bu bitişin, bu değişim dönüşümün ardından kendi yolunuza odaklandığınız, kendi sürecinize odaklandığınız bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Hayatınızda alma verme dengesini sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Özellikle öz sevgi, öz saygı, özgüven ve öz değer kapsamında. Yani aslında sadece para açısından değil, işte zaman ayırdığınız, emek verdiğiniz, sevgi verdiğiniz kişiler, özellikle insan bazında, belki iş yeri olarak bile burada gördüğüm, karşılığında aslında size ne verdi? E, Belki hastalık, belki değersizlik ya da belki daha da yükselme, belki bolluk, bereket, zenginlik. Yani ne veriyorsunuz ve karşılığında ne alıyorsunuz? Bu hesap kitap gibi değil yani. Burada bakın justice, yine bir denge teması var ve burada da bakın görüyor musunuz o terazi sembolünü? Yani hayatınızda bir denge oluşturmaya çalıştığınız ve daha çok ama aşktan ziyade sanki bazı değişim dönüşümlerin ardından özellikle kendinizi gerçekleştirmek, hak ettiğiniz değerler doğrultusunda belki bir kariyer inşa etmek, bir iş kurmak, insan ilişkilerinde gerçekten sizi parlatan, sizi yükselten ve sizin de belki aynı şekilde yükselttiğiniz, yani bu değer bilme enerjisinin, dengesinin kurulduğu, alma verme dengesi denilen şey bu zaten. Yani birilerinin yanındayken yükseldiğin ve yükselttiğin, böyle down olmadığın ya da down olsan da, yani düşsen de bir şekilde birbirinizi kaldırdığınız, hayat tabii ki de inişlerden çıkışlardan ibaret. Ama burada artık yükselmeye odaklı olduğunuzu görüyorum ve ilişkilerinizi bu dengeyle kurma isteğinizi görüyorum ve çok duygusal görmedim sizi. Çünkü böyle belki bir değişim dönüşüm sürecinden, bir bitiş sürecinden çıktınız ve artık kendi değerimi bilerek ve hak ettiğim değeri bana maddi manevi verecek kişilerle yoluma ilerleyeceğim dediğinizi görüyorum. Kartlarda, olasılıklar doğrusu. Yani burada tam yol ileri, yani önüne odaklanan bazı değişim dönüşüm süreçlerinin ardından bir enerjide gözüktünüz ve burada hak ettiğiniz değerin farkına varma yolunda da gözüktünüz. Özellikle alma verme dengesini hayatınızda sağlamaya yönelik bir ilerleyiş aşamasında da gözüktünüz olasılıklar doğrultusunda. Güncel enerjinize baktığımızda aşk hayatınızla ilgili şimdi hay hak, aşk hayatınızla ilgili 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir diye baktığımızda, bakın şimdi burada bir justice, yani adalet kartı var. Bakın burada bir kılıç kralı var. Ve başka desteler. Ondan sonra burada bir friendship, arkadaşlık teması var. Ve burada yine kupa üçlüsü kartımız var. Yani bambaşka desteler ama enerji neyse o çıkıyor. Burada sizin 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir diye baktığımda artık buldum duygusunu size hissettirebilecek. Yani burada justice'i ben şu enerjiyle de görüyorum. Evet, bu kişi resmi yerlerde çalışan birisi olabilir, bir otorite figürü olabilir. Yaşça sizden büyük olabilir, eğitmenlik, danışmanlık, resmi yerler, işte resmi görevler, avukatlık vesaire, savcılık, polislik, işte üniformalı işler olabilir. Daha böyle resmi, dışarıdan ciddi gözüktüğü işler yapan birisi olabilir gördüğüm, ama daha manevi boyutta hak ettiğim ilişki bu duygusunu size hissettirebilecek birisi olarak da gözüküyor. Bu kişiyle böyle bazı hem sosyal medya üzerinden karşılaşabileceğiniz, tanışabileceğiniz temalar gözüküyor. Yeni birisi olabilir daha çok burada gördüğüm. Çünkü ilk kart dünya kartı çıktı. Sanki burada hayatınızda bir tema tamamlanmış. Burada da dediğim gibi artık böyle yeni bir sürece doğru gittiğiniz sırada, bakın sonrasındaki büyücü kartıyla da hayatınıza girebilecek birisi. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularla ilgili böyle sizinle böyle bağlantı kurmak isteyebilecek, sosyal ilişki kurmak isteyebilecek ya da bazı problemlerinizi
çözmek isteyebilecek birisi olabilir. Belki o sizin için çok büyük problem değildir ama birazcık böyle sanki sizinle tanışabilmek için ya da ilişkisini belki ilk aşamada arkadaşlığa götürebilmek için iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı böyle bazı konularda işte bazı problemlere böyle çözüm odaklı sizin adınıza yaklaşarak bununla ilgili teklifler, mesajlar size getirerek hayatınıza girmek isteyebilecek birisi. Özellikle ben burada parayla ilgili, yani iş, kariyer, eğitim, para konusunda kendinizi sıkışmış hissettiğiniz bazı konularda sanki haklarınız doğrultusunda, işte kendi yapabilecekleri doğrultusunda size çözüm bulabilmek adına hani ilk başta böyle bir hayatınıza girebilirmiş gibi görüyorum. Böyle yol göstericiliğiyle de belki yaptığı işlerle de birlikte. Buradan böyle bir arkadaşlık, işte sosyal medya üzerinden belki takipleşme, tanışma, belki böyle ortak arkadaşlarla tanışma. Çünkü arkadaş teması 2 kez çıktı. Durumlarınız olabilir ve oradan bir ilişkiye evrilebilir, bir aşka evrilebilir aranızdaki durum. Bu kişi sizi çok isteyebilir. Yani ortak nasıl söyleyebilirim? Yani bir şekilde sizinle daha tanışık olmak, daha böyle hani yakından tanımak çok isteyebilir ve böyle size stratejik yaklaşabilir şeklinde görüyorum o yüzden. Yani direkt seni çok beğendim, bana numaranı ver, işte tanışalım gibi değil de öncelikle bazı sorunlarınızı, belki sizin de çok böyle hani aman geride kaldı artık dediğiniz bazı sorunlarınızı, özellikle iş, kariyer, eğitim, para konularında çözmek üzerine böyle bakış açıları sunabilecek, belki geçmişte kaldığını düşündüğünüz iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konulardaki sorunlarınızı çözme niyetiyle hayatınıza girmek isteyebilecek birisi olarak gözüküyor. İkizler, Terazi, Kova ya da Başak etkili birisi olabilir. Bir tık Yengeç etkisi de gözüküyor kendisinde. Sizde de yine Yengeç, Başak, Balık ve İkizler, Oğlak etkileri olabilir burada gördüğüm. Yani siz dediğim izleyen çoğunluk olduğu için kadın kısmı, bunu kaç kez söyledim zaten. Yine erkek kısmındaki burçları da söyledim. İkizler, Terazi, Kova, Başak ve bir tık da Yengeç etkisi gözüküyor erkeklerde. Burada gördüğüm tatlı dilli birisi olabilir. Yani konuştuğu zaman karşıdaki kişiyi ikna etme yeteneği yüksek birisi olarak gözüküyor kartlarda gördüğüm. Başka ne görüyorum? Ben burada daha çok böyle işte uluslararası konular, yabancı dille ilgili belki yetenekler, başka kültürleri tanıma. Bunu daha çok kadın tarafta görüyorum kartlarda. İşte yine maneviyata önem verme, kendini psikolojik olarak, kişisel gelişim olarak geliştirme tarafı kadınların özelliklerinde olabilir burada gördüğüm. Hatta şöyle de görüyorum. Çok böyle kendi kişisel gelişiminize, güncel enerjide söylediğim gibi odaklandığınız için bu kişiyi böyle bir arkadaş gibi görme ya da böyle hani nasıl diyeyim, çok böyle mahal verebileceğiniz birisi gibi değil. Yani bu kişi stratejik davranarak bazı sorunlarınızı böyle çözme odaklı yaklaşa yaklaşa hayatınıza girebilecek etkide gözüküyor ve sonradan bir ilişkiye evrilebilir şeklinde gözüküyor aranızdaki durumda. Dışarıdan böyle biraz daha soğuk belki gözüken birisi olabilir. Çekici olan taraflarını da görüyorum. Güzel kokan, çekici kokan birisi olabilir. Aynı zamanda İki tarafta da hayvansever, doğasever enerjiler görüyorum yine kartlarda. İnatçı birisi olabilir gördüğüm. Biraz erillerde şunu görüyorum. Aslında sabit fikirli birisi ama size böyle sabit fikirliymiş gibi değil de böyle çok geniş, nasıl diyeyim, hani böyle e, vizyonlu, geniş birisiymiş gibi falan imaj çizebilecek birisi ilk başta aslında sizi etkileyebilmek için olarak gözüküyor ama özellikle kendi geçmişinde belki çok kıskanç, çok böyle tutucu, e, böyle sabit fikirli falan olma durumları olabilir. Sizinle tanıştıkça da daha böyle hani sizin kendinizi geliştirme durumunuz ve enerjinizden dolayı da daha böyle hani vizyonlu, daha böyle aslında kendisinin de böyle o vizyonlu tarafını, çözüm odaklı tarafını
uyum sağlayan tarafını ortaya koyabilecek birisi olabilir aynı zamanda gördüğüm. E, Bazılarınız ortak arkadaşlar aracılığıyla da tanışabilirsiniz. Çünkü arkadaşlık teması burada dediğim gibi gözükmekte. Ya da sosyal medyadan böyle ya da bir arkadaş gibi önce yaklaşması büyücü ve kupa üçlüsü kartıyla. Ya böyle sosyal medya falan siteler aracılığıyla belki bir bağlantı kurmaya çalışması ama bu iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda öncelikli olarak. Direkt böyle hadi gel tanışalım, date çıkalım gibi görmüyorum bunu. Oradan böyle bir samimiyet kura güven kazana kazana karşılıklı belki aşka evrilebileceğini söylüyor o kartlar. Ve burada bakın bazı problemlerin çözüme kavuşabileceği ve bununla birlikte zaten Lenormand da aynı şeyi gösteriyor. O güvenin sağlam oluşması ve bazı sorunların çözülmesiyle birlikte burada bir aşkın doğabileceği etkiler gözüküyor. Inner Child teması gözüktü burada, yani içimizdeki çocuk. Bu arada kanalımdaki tek meditasyon. Bu çok önemli. İçimizdeki çocuk meditasyonu. Ben bunu çokça kez detaylı açıkladım. Hayatımızda güzellikleri çeken meditasyon olarak kanalımda da paylaşmıştım. Her zaman o içimizdeki çocukla kaç yaşında olursak olalım bağlantıda olabilmek, onun sesini duyabilmek çok çok önemli. Bu o saf, temiz enerjiyi yaşatabilmek, güzellikleri yaşatabilmek. Aynı şekilde hayvansever, doğasever hayvanlara doğaya sevgili, saygılı davranarak, yaşayarak da. Bulamayanlar için kanalımda ben oynatma listesine ekledim. Playlist kanalımdaki oynatma listelerine bakarsanız oynatma listesine bu meditasyonu ekledim. Yani daha kolaylıkla bulabilirsiniz artık bu meditasyonun videosunu. Bunu sık sık yapabilirsiniz. Zaten hayatınıza ne kadar güzellikleri çektiğini, bakış açınızı ne kadar güzelleştirdiğini, enerjinizi nasıl yükselttiğini ve güzelleştirdiğini yaptıkça zaten deneyimleyeceksiniz. O videoda da başlangıçta da zaten konuşmuştum. Çokça kez de bu konuda zaten bilgi verdim. Sevgi enerjisine geçmek, özellikle evrensel sevgi, birlik, bütünlük bilinci, yaratılanı sev, yaradandan ötürü anlayışına geçmenin yollarından aslında bu ve en önemli yollarından. O yüzden o meditasyonu da sık sık yapabilirsiniz. Burada gördüm. Yine burada şunu da hissettim. Sizinle birlikte de belki kendi içinde aslında burada dedim ya, hani belki çok atıyorum işte belki astroloji, tarotu, fasafiso görüyor. Belki kişisel gelişime falan diyor. Ama böyle sizinle birlikte o güvenilir, işte karakterli, sağlıklı sınırları olan, güzel, maneviyatı olan, hayvansever, doğasever yaklaşımınızla birlikte aslında kendi içindeki çocuğu da ortaya koyabilecek ve kendi belki bazı o manevi yeteneklerini de ortaya çıkarabilecek aynı zamanda birisi olabilir kendisi gördüğüm. E, Inner Child'ı o şekilde hissettim. Yani kendi içindeki çocuk da sizinle birlikte ortaya çıkabilir bu kişinin hayatında. Zaten sizin içinizdeki çocuk da ben burada hani zaten hani onunla olabildiğince bağlantıda da görüyorum sizi, ya da bununla ilgili zaten belki meditasyon, manevi çalışmalar vesaire yapan birisi olabilirsiniz. Belki olabildiğince bağlantıda oldukça da içinizdeki çocukla o da size evet bu kişi doğru kişi diyebilir. Çünkü bakın burada bir finding mesajı çıktı, yani evet buldum. Evet o kişi işte mutlu eden, içimde o huzuru uyandıran, o güzel duyguları uyandıran kişi temasını getirebilecek enerjide gözüktü. Bakın kılıç kralı, kılıç kraliçesi, eş enerjilerde çıkıyorsunuz. Ben bunu şu olarak görüyorum. Henüz tanımadığınız kişi olarak görüyorum. Hani aranızda gibi bir etkiyle görmedim açıkçası. Yani ikiniz de şu anda soğuksunuz çünkü tanımıyorsunuz birbirinizi olabilir.
Yani bir iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konuda ya da resmi bir konuda dediğim gibi böyle yardım etmek. Bakın burada adalet, burada mahkeme kartı çıktı. Yani iyi niyetlerle desteklemek isteyerek, yardım etmek isteyerek hayatınıza girmek isteyebilecek birisi olarak gözüktü kendisi. Olasılıklar doğrultusunda. Belki bir süre böyle size ulaşmaya çalışıp ulaşamayıp sonradan böyle bir şekilde belki sosyal medya, ortak arkadaşlar falan bulup ulaşabilecek birisi de olabilir aynı zamanda gördüğüm. Burada başka ne görüyorum? Böyle kendi işini kurmaya çalışıp böyle e, bazı zor süreçler atlatıp daha sonra sosyal medya üzerinden falan da başarıyı yakalamış birisi olabilir kendisi aynı zamanda. Olasılıklar doğrultusunda. Evet, özellikle arkadaşlıkların, sosyal medyanın, sosyal çevrenin ve bu kişiyle kuracağınız o arkadaşlık bağının da aranızdaki bağlantıya çok şanslı gelebileceğini söylüyor kartlar. Olasılıklar doğrultusunda. Her ne kadar yeni kişi gibi gözükse de ortak arkadaşlık durumları da olabilir gördüğüm aranızda. Evet, birinci deste. Harf seçmedik. Harf de seçelim. Bu kendini attı. K harfi. F. Z. U. L. Burada zaten iki tarafı da yakışıklı, yine güzel, çekici, kültürlü, duruşu olan kişiler olarak görüyorum. Yani hayatta yaşadığı belki özellikle kariyeriyle ilgili, maddiyatla ilgili zorluklara rağmen karakterinden ödün vermemiş kişiler olarak da gözüküyor iki tarafta. Dişil taraf daha enerji konusu odaklı, daha enerjisel konulara odaklı ve maneviyata odaklı kişiler olarak gözüktü. Y, C, I, I, J. Utangaç ve çekingen birisi de olabilir. Onu böyle hani o yüzden direkt hadi gel sevgili olalım gibi değil de o arkadaşlık bağını kura kura o yüzden o güven bağını oluştura gidiyor olabilir ilişkide. O utangaçlık ve çekingenlikten dolayı da. Ama kıskanç ve takıntılı tarafları da olabilir ama onu sanki daha çok hayatında geçmişte bırakmış birisi gibi gözüktü. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Bir dakika. Size tavsiyeler. Size tavsiyelere bakmadık. Yine söyleyeyim, her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Şimdi tavsiyelere de bakalım. Soulmate, The Silver Waterfall. Şimdi aşk hayatınızla ilgili size kartların tavsiyesi, sana uygun kişi karşına çıkacak. Sana uygun kişi senin yanında olacak. Yani buna inanmaya devam et. Bununla ilgili bir inançsızlık ya da aman işte güzel ilişki sizi bulur mu da bilmem, böyle görüşlere girme. Bunu söylüyor kartlar. Yani şöyle düşünün. İnandığınızda ve pozitif olduğunuzda ve bu enerjiye de, güzel ilişki yaşama enerjisine de kendinizi açtığınızda zaten e, sizin enerjiniz neyse o sizi aynalıyor ve karşınıza çıkıyor. O yüzden enerjinizi güzel tutun. The Silver Waterfall, yani burada bir arınma, temizlenme, pozitif enerjide kalma, kendinize hem fiziğinize hem ruhunuza bakma, hem fiziğinize hem ruhunuzu sağlıklı şekilde besleme. Yine burada hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşama burada size tavsiye ve şu anda hayatınızda iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda özellikle böyle bir şeyleri yoluna girmesini istediğiniz ya da
şuraya başvurayım, şunu şurayla düzelteyim, şurayla görüşsem, şuraya gitsem aslında bir şeyler düzelebilir dediğiniz konular varsa bunu da ertelemeden yapmanız gerektiğini. Çünkü bu kapıdan bir aşk kapısı belki çıkabilir. Bunu söylüyor kartlar aynı zamanda size. Yani böyle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konulardaki bir sıkıntı çözme sürecinde de karşınıza çıkabilir. O yüzden bu konularda böyle bir sıkıntı yaşadığınızda bununla ilgili böyle hani yapmanız gerekenleri ertelememeniz gerektiği de gözüktü. Yine aynı şekilde kendinize karşı da sorumluluklarınızı enerjisi olarak, inanç olarak da ertelememeniz, göz ardı etmemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. İşte hani kaç yaşına geldiniz, işte güzel ilişki bulur mu? Hayır, yani Seda Sayan örneğini veresim geldi burada. Kaç kez evlendi maşallah diyeyim ve mutlu ve o kadar çirkin, o kadar mesela kötü şeyler söylendi ki mesela hakkında. Yok işte yaşça küçük şöyle böyle. O kadar şeyi belki çok daha fazla yaş farkı olan erkek kişilere, erkek ünlülere söylediler mi acaba? Yani o yüzden pis fikirli, pis zihniyetli, kendini geliştirmemiş cahil cühela kişilerin enerjisine düşme. Sen kendi yolunda devam et ve yaşadığın sıkıntıları da çözmeye odaklan. Maddi, manevi. İnancın tam olsun. Kendine inan. 60 yaşına da gelsen o zaman da senin karşına seni mutlu edebilecek birisi çıkabilir. Buna inan. Ama sen kendine olan sorumluluklarını da bu süreçte yerine getir. Bir konuda sorun mu yaşıyorsun? Onu düzeltmeye odaklan. Yani belki oradan çıkacak karşına. Yani çok böyle bir şeyleri böyle düzeltebilecekken, yoluna koyabilecekken o şeylere sırtınızı dönmemeniz gerektiğini de böyle daha pratik, daha yoluna koyabilecek bir şeylere, bazı konulara daha böyle düzen, hakkaniyet, güven getirebilecek taraflarınız. En başta belki siz bir şeyleri yaptıkça kendinize güveniniz artacak. Belki ben bu sorunu aslında harekete geçtiğimde çözebiliyormuşum diyeceksiniz belki. Burada gördüğüm. O yüzden böyle kendi içinizde de böyle işe yaramazlık ya da bu inançsızlık, işte değersizlik duygularını aşmanız gerektiğini, bu da nasıl harekete geçerek, eyleme geçerek diyor kartlar. Size aşk hayatınızla ilgili tavsiyede kendinizi, ruhunuzu besleyerek. Sanki böyle bir iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı bir konu üzerinden de böyle hani gitseniz de hani size belki hayır diyecekler diye düşündüğünüz ya da böyle hani size küsler ya da kendilerini kapattılar gibi düşündüğünüz bazı konularda da böyle hani ne olursa olsun yapmanız gerekenleri yaparak ilerlemeniz burada. Yine bir şekilde aşk hayatınızla ilgili tavsiye olarak gözüktü. Dediğim gibi belki buradan bir aşk kapısı açılabilir. O yüzden çıkıyor olabilir. Yani ne alaka deyip böyle kalıplı bakış açılarıyla bakan kişilere de bunu söyleyeyim ama böyle yok ne alaka, işte ben aşk tavsiyesi istiyorum, bana iş hayatında bir şeyleri çöz diyor. Anlamıyorsan anlamadığın yerde kalabilirsin. Ben bu kadar açıklama yapıyorum. Hayatın içinde kaç yaşına gelip hala bu bağlantıları göremeyen birisiysen, o NPC dediğimiz işte Matrix sisteminde uyanamamış ve belirli kod ve kalıplarla yaşayan kişilerdense sen kendini geliştirmek senin kendi görevin. Ben üzerime düşeni yapıyorum kolektif için burada. Sen hala bir şeyleri anlamıyorsan anlatılmasına rağmen o senin kendi aslında kötü niyetin. Yani burada hani anlamaya çalışmak istesen yeri gelir tekrar dinlersin. Yeri gelir kendini geliştirmeye çalışırsın. Kendi hayatına baktığında da belki bir konuda tamamen kariyere odaklısın. Hop karşına bir aşk çıkıyor. Yani kendi hayatına da baktığında böyle durumları gözlemleyebilirsin. O yüzden burada tavsiye bu çıktı. Ne alaka diye saçma saçma düşünmeyin. Yani siz bir şey sorarsınız. Ben bunu çokça kez söyledim tarotla ilgili. Tarot enerji neyse onu gösterir. Ve sen zamanla yaşadıkça onu neden gösterdiğini zaten anlarsın. Yani aklı selim bir insansan, kendini böyle belirli seviyelere getirmiş bir insansan zaten anlarsın. Yani kabı geniş olan zaten lep demeden leblebiyi anlıyor. O yüzden bu videolarda başta ettiğim niyetlere uygun kişiler ve enerji için zaten. Bu açıklamayı da yapmamın demek ki var sebebi. Evet, şimdi dediğim gibi birinci deste bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteyle
Devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler, dating kartını seçenler, şöyle yapalım. Şimdi ikinci deste için de, bir dakika, birinci deste için şu destemden de kart seçeceğim. Unuttum, burada seçeyim. Videoları tam ve bütün şekilde izleyenler için de bu avantaj olmuş oldu. Bu birinci deste için, ikinci deste size de en son seçeceğiz. Bu birinci deste için yine ekstra tavsiye mesaj. Bu deste de çok sevdiğim, yine bu şekilde gold kenarları olan destemdi. Çok seviyorum bunu da. Enerjinizi nasıl daha sağlıklı, daha pozitife odaklayabilirsiniz? Bununla ilgili mesajlar barındıran deste. Birinci deste için, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, bakın yaptığım tavsiyelerdeki açıklama çıktı birinci desteğe mesaj. Evrende fazlasıyla var. Evren çekim yasası aracılığıyla sana ve herkese her şeyi sunar. Eğer istersen tabii. Hem sana hem de herkese yetecek kadar bolluk olmasını mı istiyorsun? O halde tek yapman gereken bunu istemek ve aşağıdakilerin farkında olmaktır. Her yerde her şeyden bolca var. Bu arada zaten burada hani istemek derken yokluk gibi değil. Ona zaten sahipsin ki burada zaten olumlama cümlesiyle onu da söylüyor. Zaten var diyor bakın. Her yerde her şeyden bolca var. Her yerde sınırsız bir arz mevcut. Her birimiz yani ne istiyorsanız buna göre zaten var. O bolluk, varlık, birlik, bütünlük, sevgi, saygı temasıyla yaklaşarak o konuya bakış açısı ve enerjinizi buna yönlendirmek. Bunun mesajı var yine. Aslında birinci destenin tavsiyesine tam olarak aktardığım gibi. Her birimiz düşüncelerimiz aracılığıyla bu sınırsız görünmez kaynağa erişme yeteneğine sahibiz. Eğer istersek tabii. Yani burada demiştim zaten size. Yoksunluk bilinci değil. Hani 60 yaşına da gelseniz o güzel ilişkiyi bulacağınıza inanırsanız böyle hani derbeder modlara girmeden karşınıza çıkar. O yüzden enerjinizi sağlıklı, kendinizin maddi ve manevi sorumluluklarınızı alarak, fiziğinizin bakımını üstlenerek, işte sağlığınıza dikkat ederek, maneviyatınıza dikkat ederek, düzeninize dikkat ederek, değer verdiğiniz şeylere daha çok odaklanarak, neyin daha çok güzelleşmesini tercih ediyorsanız ona daha güzel şekillerde odaklanarak, daha sağlıklı, o güzellikleri çoğaltan şekilde odaklanarak hayatınızı yaşamanız tavsiye olarak gözüktü. Çok doğru orantıda yaptığım açıklamalarla da zaten yine tavsiye mesaj kartı çıktı. Şimdi ikinci desteği seçenler, dating kartını seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bu deste için de bu Pastel Journey Tarot destemi kullanacağım. Böyle çok sevdiğim ve ambalajı, kutusu, her şeyle. Bunun kitapçığı da çok güzel. Kitapçığı bile kenarları bu şekilde ışıltılı. Bu destenin Instagram hesabımda paylaşmıştım ben. Seneler önce aldığım yine destelerimden. Bu Amerika'dan geldi. Evet, şimdi yine bu güzel, ışıltılı, enerjimiz gibi maşallah maşallah diyelim. Destemle başlıyoruz. İkinci deste, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet. Şöyle karıştıralım. İkinci deste, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Wow. Şunu da hissettim. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için
2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Ben bu kartı bakın benzer enerji yine çıktı. Lighten your load, Ten of Wands yani değnek konusu. Yükünü hafiflet diyor. Değnek konusunun da mesajı benzerdir zaten. Deste altında da kılıç onlusu. Ben bu desteği biraz geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen kişiler olarak gördüm. Şimdi güncel enerjinize bakacağız zaten. Şunu da şöyle karıştıralım. Yine ışıltılı destem. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Şuradan güncel enerjinize bakalım. Yine bu da şöyle göstereyim. Kenarı ışıltılı destem. Enerjimiz gibi maşallah maşallah diyelim. Aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz. Aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz. Bir tane karta bakayım. Şu güncel enerji. Ve aşk hayatınızla ilgili size tavsiye. Bir de şuradan şey yapacaktık. Ekstra yine bir kart daha seç. Buradan değil, şuradan da. Aşk hayatınıza kim girebilir? Al işte çıkan karta bak. Ve bu kart yine gözüme çarpıyor. Demin bu tarot destemden de deste altında kılıç onlusu var demiştim. Değişim dönüşüm küllerinden doğma enerjisidir. Ve burada yine bakın Phoenix Rising enerjisi çıktı. Yani yine bir küllerinden doğma enerjisi çıktı. Şimdi güncel enerjinizde merak ediyorum. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınızla ilgili güncel enerjinize baktığımda burada birisine zaten hali hazırda duygu besliyor olabilirsiniz. Barışmak istediğiniz, bir araya gelmek istediğiniz, iletişiminizi tekrar sağlıklı boyutta böyle yeniden başlama aşamasına getirmek istediğiniz birisi olabilir burada gördüğüm. Hani kendinize isterseniz ay yok istemiyorum, ay ben yeni kişi istiyorum deyin. Bilinçaltınızda böyle bir enerji çıktı. Ama hiç uyumlanmıyorsanız kendinize de dürüst olarak başka desteği dinleyebilirsiniz. Burada güncel enerjinizde. Bu arada ben sizin enerjinizi de çok yüksek ve çekici kişiler olarak görüyorum. Bu istediğiniz kişi dışında siz de güncel hayatınızda böyle bir ortama çıktığınızda, dışarı çıktığınızda bile belki çok fazla tanışma isteğiyle hani böyle duygusal anlamda, flörtöz anlamda, romantik anlamda isteklerle karşılaşan birisi de olabilirsiniz aynı zamanda gördüğüm. Yine gündeminizde belki böyle seyahat etmek, kendinizi seyahatler aracılığıyla gerçekleştirmek, yurt dışı ile ilgili konular, uluslararası konular, internet üzerinden belki böyle bazı kendinizi gerçekleştirebileceğinizi düşündüğünüz başlangıçlar yapmak gibi gündemleriniz olabilir bu duygusal konunun yanında. Gördüğüm ya da bu duygusal konuyla birlikte belki böyle yurt dışı bağlantılı ya da böyle arada
fiziksel mesafe olan birisi bağlantılı da böyle bir barışma, tekrar bir şeyleri başlatma isteği içerisinde olabilirsiniz şeklinde de görüyorum güncel enerjinize baktığımda. Aşk hayatınızla ilgili aslında zor bir süreçten geçmişsiniz sanki burada gördüğüm ve bu süreci geride bırakıp daha dengede, daha böyle işte hani konuşmanız, işte böyle bir bakışınız, bir sözünüz, bunlardan da sizi anlayabilecek birisiyle aslında yola devam etmek istediğinizi görüyorum. Bu konumlara ya da bu pakete diyeyim, bu özelliklere uyduğunu düşündüğünüz birisi olabilir ve onunla barışmak, böyle güzel bir iletişim başlatmak belki tekrar gibi bir gündeminizde olabilir. Burada gördüğüm hani hiç gerçekten kimse olmadığını düşünüyorsanız bu ilk daha yoğun olarak gözüken olasılık. Genel olarak ilişkilere açık olabilirsiniz. Yani hani birisiyle tanışayım, birbirimizi böyle lep demeden leblebiye anlayalım, bir bakışımızdan bir sürü o uyumu yakalayalım, birbirimize iyi gelelim dediğiniz, belki böyle işte bolca gezme, seyahat etme gibi böyle hani romantik buluşmalar, görüşmeler, hani ben ilişki hayatımda bunların muhakkak olmasını tercih ederim dediğiniz bir süreçte de olabilirsiniz gördüğüm. Evet, şimdi güncel enerjiniz bu şekilde gözüktü. Aşk hayatınızla ilgili yine burada kendinize baktığınız, hem dış görünüşünüze hem ruhunuza önem verdiğiniz, hem fiziksel sağlığınız hem manevi sağlığınız, psikolojik sağlığınız, bunları iyileştirdiğiniz ve bu konuda da başarılı ilerlediğiniz bir süreçte olduğunuzu da söylüyor kartlar. Burada çok çekicilik enerjisi görüyorum ama muazzam çekici bir aura, çekici bir enerji gözüktü kartlarda güncel enerjinize baktığımızda aşk hayatınızla ilgili. Şimdi aşk hayatınıza kim girebilir dediğimde de psychic abilities, confidence, clarity and light in your load enerjisi çıktı. Burada sizin aşk hayatınıza sezgileri yüksek, belki böyle işte astroloji, tarot, enerjisel konular gibi böyle manevi psychic abilities, zaten direkt olarak psychic yetenekler, yani psişik yetenekler. Bu yetenekleri olan, bu konuda da başarılı, güveni olan, öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjisinde clarity ve light in your load. Yani ben şunu hissettim, kendisi de çok zor süreçlerden geçmiş. O yüzden birisi de hangi zorluklardan geçiyor, hangi zor süreçlerden geçiyor gözükenin ardında aslında o kişinin yaşadığı zorlukları da böyle tak tak görebilen baktığı anda ve böyle bununla birlikte belki şifalandırabilen de birisi olabilir burada gördüğüm. Dürüst birisi olarak görüyorum. Çok konuşmayan birisi olabilir. Hani şakalar, espriler yapıyordur ama daha çok böyle dinlemeyi tercih eden birisi olabilir. Sizin de rüyalarınız aracılığıyla falan böyle karşınıza çıkmış, mesajlar aldığınız birisi olabilir. Bu selling out enerjisi hoşuma gitmedi. Çünkü bu kişinin, karşı tarafın böyle çok fazla hani böyle işte yaşadığı zorlukları görmesi, bunu böyle hissetmesi, bunu böyle belki enerjisi anlamda da şifalandırması değerinin bilinmemesine sebep olmuş olabilir. Yani selling out'un Türkçesi, açıkça söyleyeyim, kendini satmak. Bu kartın açıklaması da biraz sert o yüzden. Yani diyor ki sırf bakın burada kalbinde bir yara var. Yani sırf sevgi için, sevilmek için kendini nerelerde sattın. Hani abiyane tabirle söylüyor ama bu aslında hani bu kadar sert söylüyor ki bu, çünkü bu kadar kendine yaptığın bir sertlik aslında. Bunun mesajını veriyor bu kartın. Mesela kitapçığındaki mesajı da böyle sertti birazcık. Direkt olarak zaten selling out yazmışlar, yani sert bir kart. Ama burada bu kişinin enerjisinde çıktı. Yani ben birazcık kendini sırf birilerini iyileştirmek, sırf birilerini şifalandırmak amacıyla çok fazla yaralamış birisinin enerjisini görüyorum burada kartlarda. Sizin hayatınıza geçmişten birisi de girebilir. Burada gördüğüm. Aynı zamanda yeni çok fazla kişi de girebilir. Bu etkiyi gösteriyor. Yani çok böyle kısmetli olabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Sadece siz de belki enerjisel konular, astroloji, tarot, bu konularda yetenekli, hisleri kuvvetli kişiler olabilirsiniz. Özellikle dişil enerjiler. Burada sadece
Geçmişte böyle sıkışıp kaldığınız ve üzerinize yük oluşturduğunu düşündüğünüz bir ilişkiye mi tekrar başlasanız, böyle orayla ilgili bazı gitgeller olabilir. Ama böyle bir yerden sonra olmadığını görüp yeniye şans verme, yenilere şans verme yoluna girebilirsiniz. Yani hem geçmişten kendinizi sıkışık hissettiğiniz bir yerle yeni bir başlangıç. Burada hem çocuk hem joker kartı çıktı. Ama tılsım ikilisi de. Burada bu sıkışık enerjiler de bana zaten miladı dolmuş bir enerjinin de sanki böyle yeniden karşınıza çıkabileceğini, hem de yeni kişilerin, yepyeni enerjilerin ama belki yaşça sizden küçüktür, daha toydur, bu tarz kişilerin de karşınıza çıkabileceğini söylüyor. Yine yolculuklar, seyahatler aracılığıyla iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı böyle bir yerlere gidip gelme, belki bir yerde ikinci bir kez bir işe başlama, işte ya da o bağlantılı, atıyorum bir işte çalışmışsınızdır, o bağlantılı bir yere tekrar gidip gelme gibi örnek veriyorum. Böyle internet üzerinden olabilir. Yani karşınıza çok fazla kişi çıkabilir burada gördüğüm. Ama şu var. Yani siz seçer misiniz, orası size kalmış. Burada bunu görüyorum. Tamamen sezgisel ilerleyebilirsiniz. Geçmişte e, bir şeylerin sizi tatmin etmemesi, üzerinizde yük oluşturması. Burada özellikle kadın tarafı birazcık böyle özellikle yeniye kendisini açmada şey yapabilir, hani zaman gerekiyor moduna sokabilir. Biraz daha böyle zamanla belki birilerine ya da birisine şans verebilirsiniz şeklinde görüyorum kartlarda. Bu şans verebileceğiniz kişi de hani böyle ben şey gibi gördüm açıkçası. Eee Ya sanki yaşça sizden küçük, daha toy birisi. Ama hani kibar, nazik, işte eğlendiriyor, şaka yapıyor, espri yapıyor, modumu yükseltiyor, iyi geliyor diyebileceğiniz. Belki çok seyahat eden, seyahat etmeyi seven birisi olabilir. Hiperaktif tarafları olabilir. Dediğim gibi çok konuşmayan, aslında böyle insanı gözlemleyen ama samimiyet kurduktan sonra da belki sürekli böyle hani yine böyle karşı tarafın modunu yükseltmeye çalışan, yüzünü güldürmeye çalışan birisi olarak gözüküyor. Ama burada çok fazla ben talibiniz olabileceği etkileri görüyorum. Sadece bunu uzun vadede hayatınıza hangi teklifi uzun vadede hayatınıza kabul edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Bu size kalabilir ve bu kararı verir misiniz onu da bilmiyorum. Yani sanki böyle bazı şeyleri sadece flörtte de bırakabilir bu sene bazılarınız. Bu etki de gözüküyor. Kupa prensi ve kupa kraliçesi enerjisiyle. Özellikle kadınların çok fazla talebi, isteğine olmasına rağmen geçmişle git gel durumlar, aynı zamanda yeni çok fazla talip, tanışma isteği, kişi, karşılaşmalar. Buna rağmen burada gördüğüm böyle bir şeyleri daha belki flört aşamasında tutabilir. Ya da hani belki daha yakınlık gösterse ilişkiye gideceğini sezip ya yok ya ben hani şu an daha çok böyle kendime odaklanmak istiyorum moduna da geçebilir gibi görüyorum özellikle kadınları. Erkekler için de şunu söyleyebilirim. Belki hem geçmişten bir kadın bu bahsettiğim özelliklerde denemek isteyebilirsiniz. Ama bu kadının belki çok fazla talibi de olabilir bu süreçte. Belki bu kadının böyle geç anlamda değerini anlayabilirsiniz. Burada gördüğüm. Belki bir iş konusunda bir yenilenme, bir anlaşma konusunda bir yenilenmeyle birlikte ya da belki siz bu süreçte yeni kişileri deneyeceksiniz. Baktınız ki o yeni kişiler size bu aslında o aslında arka planda geçmişten gelen barışmayı ertelediğiniz kişinin verdiği mutluluğu vermiyor, derinliği vermiyor. İçsel olarak sizi aslında sıkıyor, bunaltıyor, mutlu etmiyor. Bunu erkekler için söylüyorum. Bunu gördükçe o geçmişinizde ertelediğiniz ve o kişiyi ertelediğiniz için sürekli yenilere meylettiğiniz bir süreciniz. Ama o yenilerden de böyle hani o tatminliği sağlayamadığınız için tekrar böyle Kürkçü dükkanı gibi o geçmişteki kişiye dönme potansiyeliniz, yeniden bir şeyleri başlatma isteğiniz gibi süreç enerjileriniz gözüktü kartlarda gördüğüm olasılıklar doğrultusunda. Mekanik konular, teknik konular, ondan sonra bunlarla ilgili yetenekli birisi olabilir. Yani böyle internettir, teknolojidir ya da bir şeyleri böyle tamir etme, düzeltme, bunlardan anlayan birisi olabilir.
Ondan sonra seyahat etmek, motordur, arabadır, bunları seven, bunlardan anlayan birisi olabilir aynı zamanda gördüğüm. İnsanların başı sıkıştığında onlara böyle çok iyi destek olabilen, böyle ortamı birden neşelendirebilen, şenlendirebilen birisi aynı zamanda olarak gözüküyor kartlarda. Kadınlar için aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Geçmişteki kişi için özellikle belki çok verici olduğunuz, özellikle böyle o şifacı tarafınızdan şifalandırmaya çalıştığınız ama bu yüzden bu selling out enerjisi belki de sizsiniz burada gördüğüm. Birisi de hani tekrar böyle bir hayatınıza girme, deneme, böyle git gel durumları olabilir şeklinde gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Ama burada çok yeni enerjinin de hayatınıza girmeye çalışabileceği etkileri gördüm. Ama burada şey var, stabilite göremedim. Hani burada başlar da şuraya gider de şöyle olur da şu potansiyeller gözüküyor da gibi. Yani burada gözüken potansiyeli söyledim zaten. Yeni teklifler, geçmiş bağlantılı yeniden deneme temaları bu. Bir de aşk hayatınıza girecek kişi kararsız da olabilir. Yani belki flört etme, sevgili olma, tanışma aşaması okey. Ama böyle duygusal sorumluluk alma ve o ilişkiyi ciddiyete götürme noktasında biraz böyle topuk modu olan. Yani böyle o noktada biraz böyle hani havaileşen, kaçmak isteyen, bu böyle o ciddileşmeye götürme noktasını tehlike gibi gören birisi olabilir aynı zamanda gördüğüm. Ama bu sanki daha çok geçmiş bağlantılı gibi gözüktü. Bir de geçmişte reddettiğiniz ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız işte önemli olan niyetime uygun olup olmadığınız birisi de tekrar böyle tanışma, sizi tanımayla ilgili şansını denemek isteyebilir. Böyle birisi de hayatınıza girmek isteyebilir ama dediğim gibi ben burada sizi biraz flört aşamasında bırakabilirsiniz gibi bazı ilişkileri şeklinde gördüm. Yani gelecek görmediğinizde, hafiflik gördüğünüzde, o sorumluluk duygusunu görmediğinizde karşı tarafta ya bu hikayeyi daha önce de yaşamıştınız ve tamam deyip böyle sessizce yine böyle hani kendi hayatınızı severek, kendinizi severek kendinize odaklanabilirsiniz. Burada bir belki bu tarz şeylerle karşılaştıkça da duygusal bir olgunluk gelebilir size. Aslında neyi seçmelisiniz ve seçmemelisiniz noktasında. Yani ne sizin için miladını doldurdu ve ne sizin için yeni sayfa açmayı hak ediyor aşk hayatınızda. Bununla ilgili süreçleriniz olabilir gördüğüm. Yani daha çok sizi mutlu edebilecek şeylere odaklanabileceğinizi görüyorum. Öncelikle süreçlerde. Zaten enerjiler değişip dönüşebilir. Anın enerjisiyle baktık. Zaten yine dediğim gibi 2026 yılında genel anlamda da aşk enerjisine bakacağız. Sene içinde de çokça kez bakıyoruz. Enerjiler değişip dönüşebilir. Kendinize göre o yüzden değerlendirebilirsiniz. Burada tekrar şöyle bakayım. Ya şey gördüm bir de yanına geleceğim. Ondan sonra işte şu siteden belki bilet buldum. Yanına geleceğim. Ya da işte şöyle bir fırsat yakaladım deyip ondan sonra belki sizi ertelemesi falan. Hani böyle durumlarla da karşılaşabilirsiniz burada aşk hayatınıza girebilecek kişilerle. Ama bunları gördükçe hani kızıp bağırmak ya da bunları kendinize yük etmekten ziyade deyip böyle ben daha çok sizi mutlu eden şeylere odaklanarak yolunuza bunları geride bırakarak devam edebileceğiniz etkileri gördüm. Yani 2026 aşk hayatınıza kim girebilir dediğimizde bu şekilde gözüktü enerjiler.
Adrenalin enerjisi yüksek birisi dediğim gibi. Burada zamanla olgunlaşabilecek, zamanla belki 8 ay, 10 ay içerisinde hak ettiğiniz değeri maddi manevi size verebilecek aşamaya gelebilecek birisi olarak gözüküyor kendisi gördüğüm kartlardan. Ya bana kartlar sürekli şunu gösteriyor. Bu sene kendini bulacak aşk hayatında. Neyi tam olarak istiyor aslında, neyi istemiyor. Bunu çok daha net gözlemleyecek. Evet, gözlemleyecek, anlayacak ama davranışsal olarak da bunu yansıtacak aslında ilişkilerine diyor. Bu geldiği olgunluğu. Özellikle kadınlar. Erkekler belki internet ortamından falan böyle birisiyle tanışabilir, tanışmak isteyebilir. Geçmişteki kişinin dışından. Ya biraz çektiğim ek kartlarda şey de gözüktü. Yani iki tarafında işte kendi geçmişlerinde aldığı yaralar. Belki kadın evlendi, boşandı ya da belki zaten evli. Belki erkek tarafının da aşk hayatında aldığı yaralar ya da işte param için mi ben neler falan gibi durumları. Bunların böyle belki konuşulması, edilmesi falan filan. Ekstra kart seçtikçe daha böyle komplike, çünkü herkese göre farklı. Daha çok böyle kimine uyabilecek, kimine uymayabilecek enerjiler çıkıyor. Zaten çoğunluğa uyabilecek enerji ilk başta çıkıyor. Ben biraz detaycılıktan bazı yerlere X kart yalnız ek kart çekiyorum. Buranın aklı X'te galiba. Evet, bu şekilde gözüktü. Bir de bulunduğunuz yere böyle hani siz yeter ki evet deyin, bulunduğunuz yerde yeni bir hayata başlayabilir, yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilir, yerleşebilir. Bununla ilgili de tekliflerle falan gelebilecek birisi de olabilir. Romantik birileri, yani özellikle o ilk aşamada böyle çok sizi memnun etme odaklı olabileceklerini görüyorum ama sizin onayınızı alabilirler mi? Özellikle dişillerin. Onu çok böyle net göremedim o enerjiyi. Anın enerjisiyle. Şöyle yapalım, toplayalım. Size tavsiyelerle devam ediyoruz. Ama hisleri muazzam kuvvetli birisi. Burada gördüğüm. Yani dediğim gibi psişik yetenekleri olan birisi teması yoğun olarak gözüktü. Bunu herkese de açmayan, herkese de göstermeyen aynı zamanda birisi olabilir. Yine utangaçlık temasını görüyorum burada. Tatlış, böyle bakımlı, güzel, kibar. Gözleri çok güzel olabilir. Işıl ışıl enerjisi. Bakın burada böyle prenses, kraliçe gibi bir kadın. Evet. Ya da belki geçmişteki kişi daha çok selling out enerjisinde, orada çıkan selling out yani kendini satma enerjisinde, ama yeni kişi belki bahsettiğim özelliklerde olabilir. Dediğim gibi çıkan enerjileri kendi hayatınıza göre dinlemeyi bilin. Şimdi bu enerji okuması çünkü. Size aşk hayatınızla ilgili kartların tavsiyelerine bakalım. Şöyle, evet. Tutkularının esiri olma. Bunu söylüyor öncelikle. Birisine tutku hissettiğinde, çekim hissettiğinde, özellikle ben bunu erkeklere olan mesaj olarak görüyorum. Birisine tutku hissettiğinde, çekim hissettiğinde o kişiye kibarca yaklaşmak, o kişiyi sadece böyle hani tutkusal şey yaşayabileceğin kişi olarak görmemek, işte o sorumluluğunu alabilmek, onun böyle hayatında kattığı güzellikleri daha da çoğaltabilmek, maddi manevi o kişinin sorumluluğunu alabilmek, bunları öğrenmen gerekiyor. Yani o kişi bir bahçe ve böyle o çiçek açıyor, yeşeriyor,
Yeri geliyor belki böyle işte yaprak döküyor, dinleniyor, tekrar açıyor. Doğa ana diyoruz değil mi? Çünkü doğa da döngüleri olan, aynı kadınlar gibi dişil enerji. Ve sen de bir eril enerji olarak o döngülere ne kadar sahip çıkabilir, saygıyla, anlayışla yaklaşabilirsin. Kendinde bunları geliştir diyor burada. Yani bir kadının o duygusal, karmaşık gibi gözüken durumları, anlaşılmaz gibi gözüken durumları, bunları kendi içinde de daha anlayışlı yaklaşarak, daha romantik yaklaşarak çözmeye çalış. Bu seni sağlıklı ve güzel, sağlam yapı taşı oluşturabileceğin ilişkiye götürebilir. Erkeklere mesaj bu şekilde. Kadınlara da burada sana sadece tutkuyla değil, evet aranda çok yüksek bir tutkusal çekim hissedebilirsin burada. Ama bunu hissettin diye hemen böyle lönk diye bir ilişkiye atlamak değil. Yine kendi tercihin tabii ama burada tavsiye şu: senin duygusal ihtiyaçlarını da, sevilme ihtiyaçlarını uzun vadede, öyle 2 gün, 3 gün, 3 ay, 5 ay değil, uzun vadede maddi manevi senin sorumluluğunu alarak, hayatına kattığın güzellikleri güzelleştirerek, bazen belki eşofmanla oturduğunda da, uykudan kalktığın halinle de seni sevebilecek, seni beğenebilecek, bazen böyle star gibi parladığında da yine yanında olabilecek, o duygusal sahiplenmeyi, o değer vermeyi sana gösterebilecek, sana hayran olabilecek ve maddi manevi sorumluluğunu alabilecek eril enerjiye hayatında izin ver diyor kartlar. Burada kadınlara tavsiyede. Yani senin bahçeni güzelleştirebilecek, o bahçeye nasıl bakım yapması gerektiğini bilen, nasıl anlayışlı yaklaşması gerektiğini bilen kişiye hayatında yer aç. Bunu söylüyor kartlar. Yani bu kişi seni araştırmalı, işte böyle neyin var, merak etmeli, sormalı, özenmeli sana. Bu kişi o zaman senin de kafandaki soru işaretlerini giderebilir. Yani burada standartlarınızı sadece tutkusal çekim, işte 2 tane iltifat, ondan sonra işte o çekime kapılıp gitme doğrultusunda değil, bunu uzun vadede ne kadar ortaya koyuyor, buna göre de belirlemeniz gerektiği gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Duygusal ihtiyaçlarınızı, hatta uzun vadede maddi manevi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemeniz gerektiği de gözüktü. İlişkilerle ilgili vereceğiniz kararlarda kadınlar için de tavsiye bu şekilde, dişli enerjiler için de. Evet, harf seçmedik. Harf de seçelim. O kadar kapsamlı ki bir ona bakıyoruz, bir ona bakıyoruz. Harf seçmedik değil mi? Ne seçtiysek de bir daha seçmiş oluruz ama seçmedik diye hatırlıyorum. Evet, şimdi harf de seçelim ikinci deste için. Y, L, F, Z. Yine ilk destedeki harfler mi çıktı? Karıştıralım. Karıştırıyoruz o kadar ama. A. Hepsini alasım geldi. Bu boş kart. A, K, Ç, Ö, D. Evet, çıkan harfler de bu şekilde. İkinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Bu arada burçları da söyleyeyim. Çok fazla su etkisi gözüktü burada. Yengeç, akrep, balık temalarını görüyorum. Bir tık yay, ikizler, aksı, bununla ilgili burç temaları da söz konusu olabilir yine. İkizler, yay, yengeç, akrep, balık temaları daha çok gözüktü. Evet, kendi burçları, yükselenleri ya da ay burçlarında. İkinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Şimdi Compatibility kartıyla devam ediyoruz. Dating burada. Şey seçmedik bakın yine. Diğer desteye geçerken aklıma geldi. Yine bu güzel gold ışıltılı destemden ikinci deste için. Birinci destede de tam bu zamanda aklıma gelmişti. İkinci deste için yine aşk hayatları ile ilgili mesaj çekelim. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Şu.
Hayalini önce içeride yaşa, hedefini önce zihninde gör ve kalbinde hisset ta ki tamamen gerçek olarak hissedene kadar. İşte o zaman hayatında da gerçekleşecektir. Evet, size mesaj da bu şekilde. Yine manifest çalışmaları vesaire yapabilirsiniz dediğim gibi. Enerjiler değişip değişebilir. Anın enerjisiyle şöyle bir 2026 aşk hayatınıza bakıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Zaten 2026'ya girdiğimizde de genel olarak hem iş, kariyer, eğitim, para, hem genel hem aşk, hem tavsiye noktasında zaten yine detaylı açılımlar yapacağız. Biliyorsunuz, sürekli takip edenler biliyor. Hem de zaten yıl içerisinde de çokça kez bakıyoruz. Bilenler biliyor zaten. Ama anın enerjisiyle size yine böyle katkı sağlayabileceğiniz, değer bilenlerin değerlendirebileceği içerik olarak çekmek istedim. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, şimdi 3. desteği seçenler. Ve 3. deste için de bu destemi kullanacağım. Şöyle göstereyim. Işık Kahini Tarot destesi. Light Seers yabancı dilde de. Bu desteği de çok seviyorum. And where is it? Okay. Şöyle karıştıralım. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınızla ilgili size tavsiye, mesaj ne? Şöyle açıya göre yapalım. Evet. Evet, 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir? Ve aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz. Şöyle yapalım. Seni de şuraya, nereye koyayım? Seni de şuraya koyayım. Aşk hayatınıza kim girebilir 2026 yılında? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Letting go. And tavsiye, size mesaj.
Evet, şu da şöyle kalsın. Bunu da en son nereye koyayım? Seni şuraya koyayım. En son bakacağız ona da. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Evet, üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza 2026 yılında olasılıklar doğrultusunda kim girebilir diye baktığımızda önce güncel enerjinizle başlayalım aşk hayatınızla ilgili. Burada güncel enerjinizde ben sizi hala sevgi dolu böyle aşk kadın olarak görüyorum. Asıl aşk hep diyorum Allah aşkı ama yorum yaparken bu şekilde söylüyoruz. Artık böyle hani dünyevi boyutta yorum yaparken. Yengeç, akrep, balık, kendi burcu, yükseleni ya da ay burcu, yengeç, akrep, balık etkili ya da burada gördüğüm yine Başak, Yengeç, Akrep, Balığı da burada görüyorum. Başak ya da bir tık Yay etkili kişilerde olabilirsiniz burada gördüğüm. Burada zaten güncelde bir taraftan yeni bir aşk yaşamaya istekli olduğunuzu görüyorum. Yani belki çok zor süreçler yaşadınız, belki sevginizin karşılığını görmediniz ama hala o sevgiyi içinize yaşartabildiğiniz enerjide gözüküyorsunuz. Ya da zaten aranızda böyle acı şekilde bir bitiş yaşadığınız, birbirinize belki ikiniz de sırtınızdan vurduğunuzu düşündüğünüz, iptal diyeyim yine negatif kötü şeyler ama acı bitişler yaşadığınız birisine karşı hala sevgi, tutku, istek barındırma durumunuz da olabilir. Aşk hayatınızla ilgili güncel enerjinize baktığımda olasılıklar doğrultusunda erkekler için de şunu söyleyeyim. Belki size acı verdiğiniz, sizin de ona acı verdiğiniz bir kadın hala sizi seviyor, istiyor olabilir. Siz de aynı şekilde onu seviyor, istiyor olabilirsiniz ama yaşanılan bazı acıların üstesinden gelebilir misiniz acaba? Merak ediyor olabilirsiniz ama yine de cesaretinizle özellikle yeniden başlamak hani böyle konusunda cesaretinizde artış yaşadığınız bir süreçte olabilirsiniz. Gördüğüm aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiler bu şekilde gözüktü. Şimdi 2026 yılında aşk hayatınıza kim girebilir dediğimde ben burada zaten geçmiş temalı bir etki görüyorum daha çok kartlarda. Özellikle lighten your load, family and confidence enerjisiyle burada ve letting go yani geride bırakılmış burada kule kartıyla da çok ani başlamış ya da ani bitmiş. Belki böyle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden tanışılmış. Eğiticilik, yol göstericilik. Burada hem sanki hareket halinde bir iş yapan hem böyle çok hareketli yani böyle hem masa başı hem hareketli ya da böyle olabilir gördüğüm. Belki her işi yapan hatta burada yetenekli birisi olarak da gözüküyor. Hem de böyle danışma gibi yol göstericilik, eğiticilik, bu tarz işler de yapan aynı zamanda birisi olabilir bu kişi. Böyle birisiyle böyle ani bir şekilde başladığınız, ani bir şekilde bitiş yaşadığınız birisiyle tekrar hayatın sizi burada özellikle yine resmi konular aracılığıyla iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular aracılığıyla karşı karşıya getirebileceğini ve bu karşı karşıya gelmenin tekrar aranızda çok tutkulu bir şekilde ve yine hızlı bir şekilde bir aşkın, bir buluşmanın, bir ilişki başlangıcının yaşanabileceği aşamaya sizi götürebileceğini söylüyor. Ve burada iki tarafta çok mutlu olabilir bu ilişkide. Yani iki tarafta mutluluktan havalara uçabilir. Tekrar bir araya geldik, tekrar bu ilişki başladı. Tekrar o ateş hani o duygular tekrar yeşerdi. İçimizde o duyguları hissediyoruz. O böyle çok mutlu edebilir gördüğüm kartlarda. İş, kariyer, eğitim, para bağlantılı başlamış, çok hızlı bitmiş, çok hızlı başlamış. Bahsettiğim özelliklerde adrenalini seven, heyecanı seven ama yaşça sizden büyük olabilir. Yaşı ilerledikçe atıyorum hız seviyordur artık yapmıyordur. Tehlikeli şeyler Allah tabii ki de korusun hani ama işte böyle tehlikeli gibi gözüken şeyleri seviyordur ama artık yaşı ilerlemiştir, geride bırakmıştır gibi böyle hayatında temalar olan birisi olarak da görüyorum. Çok yay ve başak etkili birisi olarak da gördüm ben bu kişiyi. Özellikle eril tarafı gördüğüm kartlarda Koç, Aslan, Yay ve Başak etkili olabilir. Eril, dişiller de dediğim gibi Yengeç, Akrep, Balık, Başak etkili ve yine belki bir tık Yay etkili olabilir. Hızlı başlamış, belki evlilik temasına gidecekken bitmiş ya da bu gündemler ortaya çıkmış ama sonra bitmiş bir ilişki olabilir. Hayatınıza girdiğinde
Ben şöyle görüyorum. Bu kişi kendi ailesinin de yükünü taşıyan, kendi ailesinin de sorumluluğunu almış birisi olabilir. Ama buna rağmen sizinle de ciddi ilişki yolunda ilerleme konusunda cesaretle ilerleyebilecek bir temaya geçebilir. Ailesini çok seven, e, aile sorumluluğuna çok önem veren, kendi çekirdek ailesini, yetiştiği ailesini de çok seven, önemseyen birisi olarak gözüküyor kendisi. Birazcık böyle özellikle evlilik aşamasına geçmesi, evlenmesi, o evlilik sorumluluğunu alması noktasında ailesi, yani o kendi çekirdek ailesi de, kendi yetiştiği ailesi de onu çok cesarete getirebilir. Yani belki sizinle çok böyle sevebilir, aranızda tutku bağı, yeniden böyle barışma, yeniden böyle bir o kıvılcımın, sevgi kıvılcımının ortaya çıkması onu çok mutlu edebilir, ama belki endişe çalıştırabilir. Ne olacak, ne edecek, nasıl ilerleyecek gibi. O noktada kendi çekirdek ailesi, kendi yetiştiği ailesi de onu böyle cesarete getirebilir. Hani yapabilirsin, gerekirse biz de destek oluruz gibi böyle bir etki de görüyorum. Yani ailesi hem böyle hani sorumluluğunu aldığı bir yer, hem de aslında hayatında ilerlediği konularda ona yeri geldiğinde cesaret veren bir yer olabilir. Gördüğüm zaten gezmeyi, seyahat etmeyi, macerayı, yeni şeyler denemeyi çok seven birisi olarak gözüküyor kendisi ve geçmişten hayatınızda, yani böyle çok böyle geçmişten birisiyle barışmak istiyorsanız letting go, yani zaten burada bitmiş bir şeyin mahkeme kartıyla tekrar yeşerebileceğini söylüyor o kartlar. Yani bitiş teması çok yoğun olarak gözüktü. Bu kişi böyle birden sinirlenen ama birden de yumuşayan birisi olabilir. Gördüğüm hani böyle birden sinirleniyor, birden de yumuşuyor aslında falan gibi. Burada gördüğüm kartlarda tutkusu çok yüksek. Aranızdaki tutkunun, o tensel çekimin, uyumun çok yüksek olabileceğini söylüyor yine kartlar. Burada gördüğüm zaten hani denge ve mahkeme kartı bir barışma temasıyla hayatınıza girebilecek birisi olarak gözüküyor kartlarda. E, Sizinle tekrar bir ilişki yaşamayı tehlikeli görebilir, ama sizden dolayı değil, belki kendi bağımlılıkları, belki kendi hayatındaki e, durumlar, hani işte kumar falan, belki hani bu kart bunu da gösterdiği için söylüyorum. Allah uzak tutsun gerçekten. Allah korusun, Allah uzak tutsun diyelim. Negatif kötü şeyler hep de iptal diyelim. Hani bunlardan dolayı, yani sizden dolayı değil, bir ilişkiye başlamayı tehlikeli gören ama buna rağmen burada belki bir iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, resmi bağlantılı bir görüşme, bir buluşma, belki bir şans yakalaması ya da sizin bir şans yakalamanız, böyle bir araya gelme durumlarıyla tekrar o tutkuya karşı koyamayarak böyle bir ilişkinin aranızda başlayabileceğini söylüyor kartlar. İş hayatında çok dedikodular dönen birisi olabilir. Hatta sizin barışmanız, bir araya gelmeniz bu kişinin iş hayatında ya da sizin iş hayatınızda çok fazla böyle konuşmalara, dedikodulara neden olabilir şeklinde de gözüküyor. Aa bak işte barışmışlar, şunlar şunlar olmuştu falan gibi gördüğüm. Ya da geçmişte böyle işte bir ayrılık olmuştu, şu şuraya gitmişti, bu buradan ayrılmıştı, ama bak tekrar bir araya gelmişler. İşte tekrar aralarında bir ilişki başlamış falan gibi böyle. Özellikle iş yeri gibi, resmi yerler gibi yerlerde de böyle aranızdaki durumla ilgili bu tarz konuşmaların olabileceği birisi olarak da gözüktü kartlarda. Belki böyle bu barışma ve bir araya gelmeyle birlikte ortak işler yapma, anlaşma, sözleşmeler, aynı işi yapma ya da benzer işi yapma gibi süreçlerinizde olabilir gördüğüm. Ve burada hani hayallerin gerçekleşmesi temasını da görüyorum açıkçası. O yüzden bu desteği seçenler, yine tavsiye çekeceğiz ama manifest çalışmaları, pozitif yaklaşmak aşk hayatınıza, öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjisinde kalmak size çok iyi gelebilir. İş yerinden bir para bulması, yetenekleri üzerinden bir para bulması, bir yükseliş yaşaması, belki maaşına gelebilecek bir zam da sizinle barışma ya da ilişkiyi devam ettirme konusunda bu kişiyi daha böyle o cesarete getirebilir aynı zamanda burada gördüğüm kartlarda. Ailesi de sizi sevebilecek, hani ilişkinizi destekleyebilecek birisi olarak gözüküyor aynı zamanda gördüğüm. Zaten hani hayatında böyle ayrıldı gibi gözükse de o hayat pusulasının onu size getirdiğini sürekli deneyimleyen birisi olabilir. Gördüğüm yine olasılıklar doğrultusunda. Burada başka ne görüyorum?
çalışkan, yetenekli. Yani bu kişi tamir işi de yapar, evde bir şey arızalandı onu da halleder. Çözüm odaklı birisi. Hani böyle şey değil burada gördüğüm. Ay ne olacak şimdi falan filan gibi böyle hani kaos ortamı oluşturabilecek birisi değil. O kaos ortaya çıktığında geri geldiğinde neşeli, şakacı, çözüm odaklı. Hani böyle hallederiz diyen, onun üzerinde halledip bir de böyle hani pratik çözümler üretip böyle hani size de belki oralardan romantiklikler çıkaran birisi de olabilir aranızda, ama o tutku ve sevgi bağının çok yüksek ve güzel olabileceği tema çok yoğun gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Burada iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı değişim, dönüşüm, bitiş gibi ani gözüken durumların ardından da böyle sizinle görüşmek, konuşmak isteyebilecek, bazı sorunları halletmek isteyebilecek birisi olabilir. Sağlıkla ilgili konular, aranızdaki ilişki ya da iletişim ya da anlaşma konuları ile ilgili konuları tekrar gün yüzüne çıkarıp bazı şeyleri böyle bir anlaşmaya bağlayabilecek isteklilikle, görüşme isteği, buluşma isteği gibi durumlarla da karşınıza gelebilir. Özellikle böyle bir iş yerinde görüşme ya da onun çevresinde belki görüşme, buluşma ya da böyle bir iş yeri, geçmiş bağlantılı böyle resmi konuları tekrar böyle anlaşmaya, uzlaşmaya bağlamak, belki iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda da gibi böyle istekliliklerle karşınıza çıkabilecek birisi. Ama böyle yan yanayken o tensel çekimi falan çok yüksek hissedebileceğiniz birisi olarak gözüküyor kendisi. Burada gördüğüm. Sizinle iletişime geçmeyi tehlikeli bulsa da burada gördüğüm, kendisi nedeniyle, siz nedeniyle değil, bir şekilde belki arayıp görüşmek, buluşmak, bazı böyle aranızda sorun teşkil etmiş bazı konuları anlaşma, uzlaşmaya vardırmak isteyebilecek birisi. Sağlıkla ilgili konularda da bazı böyle çözüm odaklı yaklaşabilir, anlaşma odaklı yaklaşabilir. Kendinize göre dinleyebilirsiniz yine. Ben burada şunu görüyorum, yani bu kişiden gelecek adım böyle hem çok ani hem de sizi böyle mutluluktan havalara uçuracak şekilde olabilir. Yani bu kişiden adım geldiğinde, bir teklif, böyle bir istek geldiğinde size, ben sizin çok mutlu olabileceğinizi, böyle mutluluktan, özellikle kadınların, dişi enerjilerin özellikle mutluluktan havalara uçabileceği etkileri görüyorum aynı zamanda olasılıklar doğrultusunda. Zaten deste altında Lenormand'da da bir köprü kartı çıktı. Yani yeniden köprüleri kurabileceğiniz, yeniden bağlantı kurabileceğiniz birisi gibi gözüküyor kendisi olasılıklar doğrultusunda. Yani iletişim enerjisi özellikle dediğim gibi resmi konularla ilgili çok yoğun olarak gözüktü. Bir bitiş, bir değişim dönüşüm süreciyle ilgili de özellikle bu iletişim enerjisi resmi konu bağlantılı da gözüktü. Aranızda yaşanabilecek, belki bu kişinin size anlatabileceği ya da iletişime geçebileceği. Evet, zaten bıraktığınız, geçmişte bıraktığınız birisinin tekrar girebileceği etkilerle dediğim gibi gözüktü. Barış, anlaşma ve belki evliliğe gidebilecek enerjilerle ve sizi zaten mutluluktan havaya uçurabilecek birisi. Mutlu etmeyi bilebilecek. O ilişki içerisinde çok hızlı bir ilişki başlayabilir. Bahsettiğim konular akabinde vasıtasıyla ve bu sizi çok mutlu olabilir, çok mutlu edebilir şeklinde de gözüktü. Yine gördüğüm, yani hem maddi hem manevi hem duygusal çok mutlu hissedebileceğinizi, çok böyle değer gördüğünüzü, sevildiğinizi hissedebileceğinizi de söylüyor kartlar. Hayallerinizin gerçekleşmesi gibi görebilirsiniz ve bu bağlantı bir şekilde belki kendi yeteneklerinizi ortaya koymanız, böyle maddi açıdan da zenginleşmek, güzelleşmek, maneviyatınızı geliştirmek gibi hayattan daha böyle tat alarak yaşamanız, kendi yeteneklerinizin farkına vararak da, şükür enerjisiyle yine kendi ışığınızın farkına vararak da, hayatınızdaki güzelliklerin farkına vararak da, ya aslında ben bu kadar değer görmeyi hak ediyormuşum. Evet, aslında ben bu kadar para kazanmayı hak ediyormuşum. Evet, aslında ben bu kadar güzelmişim ya. Bu ilişkide daha da net gördüm dediğiniz, böyle parladığınız, glow up yaşadığınız bir aşamaya da size geçirebilir. Ya da belki zaten bu enerjidesiniz. Bu enerjinin kıymetini bilebilir ve daha da parlatabilir şeklinde gözüktü bu kişi sizi. Yani şımartabilir şeklinde de görüyorum özellikle erilleri, dişileri. Sevgisiyle, tutkusuyla,
şakalarıyla, değer vermesiyle ve isteklerinizi, taleplerinizi yerine getirmesiyle sizi böyle o içinizdeki çocuğu şımartabilecek tatlı şekilde jestleri, davranışları da olabilir şeklinde gözüktü. Yanında böyle tatlı kız çocuğu gibi hissedebilirsiniz. Çok mutlu edebilecek bir ilişki olarak gözüküyor zaten, özellikle dişil tarafı da. Eril tarafı da aynı şekilde. Ama böyle mutluluktan havaya uçma teması çok yoğun olarak gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda. Dediğim gibi öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer enerjinizi sağlıklı şekilde hayatınızda yaşayabildiğinizi de daha net deneyimleyebilirsiniz. Hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak, yaşayarak da. Şimdi size tavsiyelerle devam edelim. Sonra harf seçelim. Sonra yine ekstra Gold destemden de mesaj çekelim. Bu videoda daha detaylı baktık. Her zaman detaylı bakıyorum da daha fazla soruya baktık, öyle söyleyeyim. Şimdi bu destem nerede? Şurada. Size aşk hayatınızla ilgili tavsiye. Evet, şimdi bak, geçmişte belki kandırıldığın, aldatıldığın, entrapment ve worthiness enerjisiyle çıktı. Yani kandırılma, tuzağa düşürülme ve değer enerjisi, işte öz değer enerjisi. Burada diyor ki artık bu kafalardan çık. Yani o güzelliğini, zekanı, sen belki kandırıldığının, aldatıldığının çok net farkına varıyorsun aslında, ama burada belki kurban bilincine sokuyorsun kendine. İptal. Bu kafalardan artık çık. Sana maskeli gelen, stratejik gelen, değerini, o sahip olduğun değeri görmeyen kişilerden uzak dur. Bak, burada suya baktığında zaten ayna temizse zaten sen kalbinin aynasını temiz tuttuğunda ne kadar değerli olduğunu göreceksin. İşte bu gördüğün değere uygun aşk hayatında da ilerle. Ne hak ettiğini bil. Yani standartlarını düşürme. Burada bunu söylüyor kartlar ve sen bunu yaptığında yine asa üçlüsü, yani vizyonunu kaliteli tuttuğunda, değerini bilerek ilerlediğinde o kaliteli enerjiyle o zaman zaten karşıdaki kişi de seni kazanmak için, senin güvenini kazanmak için, senin çevrende olmak için, seni mutlu etmek için çabalaması gerektiğini anlayacak. Bu çabalamak ona zor gelirse zaten hayatından çıkar, yenisi gelir. Ve burada hayranı çok olabilecek bir enerjide gözüküyorsunuz. O yüzden sadece böyle tek bir kişiye ya da sizi kandırabilecek, hani böyle etkileyene kadar tamam, ondan sonra işte ne haldesiniz umursamayan, değerinizi küçülten kişilere ya da ilişkilere değil, değerinizi bilen ve değerinizi uzun vadede yükselten, uzun vadede hayatınızda size yanınızda olma noktasına güven veren, ışığınızı parlatan kişilere hayatınızda yer vermeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle yine kadınlara. Erkeklere de vizyonunu, standardını yüksek tutan, vizyonunu geliştirmiş, kendini geliştirmiş bir kadın gördüğünde ilkel erkek duygularınla, ilkel erkek içgüdülerinle ben bu kadını bakayım etkileyebiliyor muyum deyip bu kadının sırf iyi niyeti nedeniyle, belki insanlara dış görünüşüyle, maddiyatıyla bakmaması nedeniyle sana böyle kabul verdiğinde, ha tamam ben bir skor daha yaptım, bir kişiyi daha etkiledim gibi bakmayıp burada adam ol, stratejik ilerleme, aklını bir kadını nasıl parlatabilirsin? Zaten sen o kadını parladığında sen de parlatacaksın. Burada karakterli şekilde ilerle, hakkaniyetli ilerle. Erkeklere de tavsiye bu. O zaman zaten kendi hayatının da belki hem iş, kariyer, eğitim, para konusunda, maddiyat konusunda, çevre konusunda ne kadar yoluna girdiğini, çevrende kendiliğinden daha güvenilir, kendiliğinden daha sana iyi gelebilecek kişilerin olduğunu, işinin, gücünün, paranın belki bereketinin arttığını, yoluna girdiğini zaten kendiliğinden göreceksin. Neden? Çünkü zaten senin hayatına ışık katabilecek, kendi hayatına sensiz de zaten ışık katmış, kendine bir vizyon edinmiş, kendini geliştirmiş bir kadına sen hak ettiği değeri verdin çünkü. O kadını etkilemeye çalışmak, bunu uzun vadede yapmak, güvende hissettirmek sana böyle yük gibi gelmedi çünkü. Ve bunu yaptığında ve bu kadın bununla mutlu olduğunda o zaman zaten kendiliğinden senin hayatında yoluna girdiğini göreceksin diyor erkeklere de. Çünkü dişil enerji, eril enerji. Yani bunu kişiler istediği kadar görsün ya da görmesin, kabul etsin ya da etmesin.
doğasal bir yapısı var iki enerjinin de. Dişil enerji alan, eril enerji veren, yapan, eden taraf. O yüzden dişil enerjiye ne verilirse dünyada o yaşanıyor. O yüzden eski uygarlıklarda zaten bunu çokça kez söyledim. Sizin önünüze de çıkmıştır. Bir toplumda negatif olaylar yaşandığında özellikle o kadının o toplumun aklı selim kadınlarına gidip mutlu musun ya da mutsuz musun? Hani sorun ne diye gidip böyle sorulurmuş. Mutlu edilmeye çalışılırmış kadınlar ki. Çünkü kadında rahim var ve rahimden enerjisel boyutta da yaratım yapıyor. Ve aynı şekilde yine hayvanlara, doğaya destek olmak. Onlar Allah'ın saf, temiz aynaları. Onlara ne yaparsan onu hayatında görürsün. Hayvanlara, doğaya destek olarak, sevgili, saygılı davranarak yaşamak da burada. Yine hem erillere hem dişillere sadece aşk hayatı konusunda değil, çokça konuda iyi gelebilir şeklinde gözüktü. Yani bu değerlere de, bu saf, temiz, vicdani değerlere, merhamet gösterilmesi gereken değerlere uygun yaşamak da tavsiye olarak çıktı yine olasılıklar doğrultusunda. Evet, şimdi harflerle devam ediyoruz. U harfi kendini attı. P, S, R, J. V harfi kendini attı. Ü. I. Ş. B. Evet. Çıkan harfler de bu şekilde. I yerine bir harf daha seçmek istedim. O çok içime sinmedi. H harfi çıktı. Buraya birkaç harf daha seçmek istedim. Neden bilmiyorum. Evet, çıkan harfler de ekstra bu şekilde. İçimden geldi, vardır sebebi. Daha çok zaten yine aktarılan enerjilere de odaklanabilirsiniz. Evet, bir de şimdi mesaj çekeceğiz size ekstra. Ay. Güzel, ışıl ışıl destemden enerjimiz gibi maşallah maşallah diyelim. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınızla ilgili size kartların tavsiyesi mesajlarını eyleme geçmeden önce düşün. Hayatındaki olayların sonuçlarını düşüncelerinle şekillendirmeyi günlük bir alışkanlık haline getir. Yaptığın her şeyde ve gittiğin her yerde evrensel güçleri önceden önüne koy. Bunu gerçekleşmesini istediğin şeyleri şimdiden gerçekleşmişçesine hissederek yap. İşte o zaman hayatını bilinçli olarak yaratmış olursun. Yine burada enerjinizi nasıl sağlıklı şekilde daha sağlıklı kullanabilirsiniz. Bununla ilgili mesajlar veren bir deste bu. Yine kendinize göre, aşk hayatınıza göre düşünebilirsiniz. Aşk hayatınıza göre nasıl düşünüyorsanız. Evet, üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.